Herkes toprağın ne kadar yetenekli olduğunu konuşuyor. Geç frenleri, inanılmaz kurtarışları, sınırları zorlayan sürüşü. Ama kimse asıl problemi konuşmuyor. Çünkü bu problem, ilk bakışta görünmüyor. İstatistiklere baktığında bile saklanıyor. Podyumlar var, güçlü yarışlar var. Ama bir şey eksik. Ve bu eksik, onu zirveden ayıran ince çizgi olabilir. MotoGP'de farklar milisaniyelerle ölçülür. Ve o milisaniyeler, genelde görünmeyen detaylarda saklıdır. İşte bu videoda, herkesin kaçırdığı o detayı konuşacağız. Toprağın en büyük problemi ve neden hala tam anlamıyla üstünlük kuramadığını. Bu derin analizlere geçmeden önce bu videoyu beğenerek ve daha fazlası için abone olarak işimizi destekleyin. Kanalımızda sizi burada görmekten mutluluk duyarız. Bir MotoGP hafta sonunun kaderi çoğu zaman cumartesi günü belirlenir. Çünkü sıralama turu, sadece başlangıç pozisyonu değildir. Aynı zamanda yarışın kaderidir. Toprak yarış temposunda güçlü olabilir. Ama önde başlamadığında her şey değişir. Ön gruptan kopmamak için daha fazla risk almak zorunda kalır. Daha fazla risk, daha fazla lastik tüketimi demektir. Ve bu domino etkisi yaratır. Rakipleri temiz hava ile yarışırken, o trafiğin içinde savaşır. Bu da sadece zaman kaybı değil, strateji kaybıdır. Belki de problem yarışta değil, yarıştan önce başlıyor. Temiz hava MotoGP'de her şeydir. Önde giden sürücü sadece daha hızlı değildir. Aynı zamanda daha az zorlanır. Lastikleri daha az yıpranır, frenleri daha stabil çalışır. Ama toprak çoğu zaman yarışa bu avantajdan yoksun başlıyor. Trafikte kalmak demek, sürekli savunma yapmak, sürekli pozisyon aramak demek. Bu da ritmi bozuyor. En büyük fark ise görünmeyen yerde, mikro hatalar. Her turda küçük kayıplar ve yarış sonunda büyük farklar. Yani mesele sadece hız değil. Pozisyon. Ve o pozisyonu baştan kaybetmek, her şeyi değiştiriyor. Modern MotoGP'de en hızlı sürücü her zaman kazanmıyor. En iyi yöneten kazanıyor. Lastik yönetimi, yarışın gizli anahtarı. Toprak agresif sürüş stiliyle tanınıyor. Sert frenler, limitte girişler. Ama bu stil lastiklere ağır yük bindiriyor. Özellikle ön lastik. İlk turlarda hızlı olmak mümkün, ama önemli olan son turlarda ne kaldı? Rakipleri tempoyu bilinçli şekilde düşürürken, toprak bazen erken yükleniyor. Bu da yarışın son bölümünde performans düşüşü yaratabiliyor. Yani problem hız değil, sürdürülebilir hız. Birçok yarışta aynı hikaye tekrar ediyor. Toprak güçlü başlıyor, temposu yüksek, hatta liderlik mücadelesine giriyor. Ama son turlarda fark kapanıyor. Bu bir tesadüf değil. MotoGP'de yarışın son bölümü, en kritik an. Çünkü herkes limitte ama sadece bazıları orada kalabiliyor. Fiziksel değil, teknik bir düşüş bu. Lastikler, yakıt yükü, elektronik ayarlar, hepsi devreye giriyor. Ve burada küçük dezavantajlar büyüyor. Eğer son 5 turda aynı performansı koruyamıyorsan, baştaki hızın anlamı kalmıyor. Superbike'dan gelen bir sürücü için en büyük değişim motor gücü değil, elektroniktir. MotoGP'de her şey yazılımla kontrol edilir. Gaz tepkisi, çekiş kontrolü, fren dengesi, hepsi milimetrik ayarlanır. Toprak doğal sürüş hissine güvenen bir pilot. Ama MotoGP'de bu yeterli değil. Sistemi kullanman gerekir. Bazen hızlı gitmek için değil, kontrollü gitmek için. Eğer elektronikle tam uyum yakalayamazsan, ya fazla agresif kalırsın ya da gereğinden fazla yavaşlarsın. Bu dengeyi bulmak zaman alır. Ve belki de hala tamamlanmış değil. Toprağın en büyük gücü, aynı zamanda en büyük riski olabilir. Onu özel yapan şey, alışılmışın dışındaki sürüş tarzı. Ama MotoGP belirli bir sistem üzerine kurulu. Belirli çizgiler, belirli limitler. Bu sistemin dışına çıkmak bazen avantaj, bazen dezavantaj. Çünkü motor buna her zaman izin vermez. Özellikle ön lastik hissi ve giriş stabilitesi, bu stilde kritik hale gelir. Eğer motor sana bu özgürlüğü vermezse, performans düşer. Yani soru şu, toprak sistemi mi değiştirecek, yoksa sistem mi onu?
Bir diğer gerçek ise rekabet seviyesi. MotoGP'de herkes hızlı. Ama bazıları sadece hızlı değil, aynı zamanda kusursuz. Yarış yönetimi, strateji, lastik kullanımı, hepsi üst seviyede. Toprak saf yetenek olarak geri değil. Ama MotoGP'de yetenek tek başına yetmez. Komple paket gerekir. Ve rakipleri bu paketi yıllardır geliştiriyor. Küçük eksikler burada daha büyük görünür. Çünkü farklar zaten çok küçük. Ve o küçük farklar, şampiyonluk ile orta sıra arasında çizgi çizer. İzleyici olarak biz genelde sonucu görürüz. Ama performans, görünmeyen detaylarda gizlidir. Setup ayarları, lastik ısınma süresi, fren sıcaklıkları, bunların hepsi sonucu etkiler. Toprak bazen pistte hızlı görünüyor ama bu detaylar onun aleyhine çalışıyor olabilir. Özellikle yeni bir kategoriye adapte olurken, bu mikro detaylar kritik hale gelir. Ve çoğu zaman yayınlarda bile konuşulmaz. Ama işte farkı yaratan şey tam olarak budur. Kim bu detayları daha iyi yönetiyor? Modern MotoGP'de hız sadece pistte değil, ekranda da kazanılır. Telemetri verileri, bir sürücünün aynasıdır. Nerede gaz açtın, nerede milisaniye kaybettin, her şey kayıt altında. Toprak doğal yetenekle fark yaratıyor. Ama bu seviyede veri okumak da en az sürüş kadar önemli. Rakipleri yıllardır bu sistemin içinde büyüdü. Her turdan sonra analiz, her seanstan sonra ince ayar. Eğer veriyi doğru yorumlayamazsan, gelişim yavaşlar. Çünkü MotoGP'de hissettiğin şeyle gerçek her zaman aynı değildir. Ve bazen en büyük fark, sürücünün değil, veriyi kullanan ekibin yarattığı farktır. Bir MotoGP sürücüsü tek başına yarışmaz. Arka planda onlarca insan çalışır. Mühendisler, veri analistleri, mekanikler, hepsi aynı dili konuşmak zorunda. Toprak için bu sadece yeni bir motor değil, aynı zamanda yeni bir ekip kültürü. İletişim burada kritik. Motorun ne yaptığını doğru anlatmak, mühendisin onu doğru anlaması, işte performansın temeli bu. Eğer bu bağ tam oturmazsa, en küçük problem bile büyür. Ama uyum yakalandığında, gelişim hızlanır. Çünkü MotoGP'de başarı, bireysel değil, kolektif bir iştir. Bir yarış hafta sonu sadece pazar gününden ibaret değil. Cuma'dan başlayan uzun bir strateji oyunu. Hangi lastik denenir, hangi ayar riske edilir, her karar yarışın sonucunu etkiler. Toprak bazen yarışta güçlü görünüyor ama hafta sonunun tamamında aynı avantajı kurmak zor. Çünkü MotoGP'de herkes planlı ilerler. Küçük bir yanlış karar, tüm hafta sonunu etkileyebilir. Ve bu hatalar çoğu zaman dışarıdan görünmez. Ama işte fark burada yaratılır. Doğru zamanda doğru hamle. Fiziksel hız kadar önemli bir şey daha var. Zihin. MotoGP'de baskı sürekli. Her tur, her viraj, her karar, hepsi sınırda. Yeni bir kategori, yeni rakipler, sürekli beklenti, bu yük kolay değil. Toprak agresif ve özgüvenli bir sürücü. Ama bu seviyede mental denge de kritik. Çünkü küçük bir konsantrasyon kaybı, büyük bir hataya dönüşebilir. Özellikle zor geçen hafta sonlarında, ayağa kalkmak en büyük farkı yaratır. Şampiyonları ayıran şey sadece hız değil, o baskıyı nasıl yönettikleridir. Ve sonunda tablo netleşiyor. Toprak hızlı, yetenekli ve özel bir sürücü. Ama MotoGP, sadece bunlarla kazanılan bir yer değil. Görünmeyen detaylar, mikro farklar, sistem uyumu, hepsi birleştiğinde sonuç ortaya çıkıyor. Onun problemi tek bir şey değil, birçok küçük parçanın birleşimi. Ama bu aynı zamanda büyük bir fırsat. Çünkü bu parçalar yerine oturduğunda, ortaya bambaşka bir seviye çıkabilir. Ve belki de asıl hikaye daha yeni başlıyor. Çünkü gerçek potansiyel, henüz tam olarak ortaya çıkmış değil.